Bizim Türkiye'de suçlular şanslı ama baksana abi. Hayatınızın en ilginç pazarını göreceksiniz. Bak dünyanın en ilginç pazarlarından birisi olabilir burası. Bir yer başladı. Abi ortamın kaosunu görüyor musunuz? Tavuk satıyorlar. Buradan nasıl balık alıp yiyorlar? Gözünü seveyim o insanlar ya. Çok kötü oldum yemin ediyorum var ya. Arkadaşlar evsizler çok fazla. Maalesef durumları çok kötü. Bu abi sıkıntılı. Ya kardeşim bak ülkenizi kötülemeyin tamam mı? Her yer temiz olacak diye bir şey yok. Tabii öyle. Kardeşim kimisi elini sokarak biryani yer, kimisi kaşığı. O onun fikri yani çekinmeyin abi. Gerçek hayat. Türkiye nasıl? Abi Türkiye 10 numara ya. Yani ben çok içimden söylüyorum. İnsanlar çok misafirperver, çok sıcakkanlı. Kaotik Bangladeş Dakka sokaklarından hepinize merhaba. Bakın Dakka'da kimi buldum? Türk abim Musa da buradaymış. Diyarbakırlı kendisi. Merhabalar. Şükür iyiyiz. Kendisiyle beraber sabah kahvaltısına doğru gidiyoruz. Bugün birkaç işimiz var. Dakka'da, Bangladeş'te gerçekleştireceğimiz. Umarım burada da ortalık karman çorman. 1-2 gün sonra seçim var galiba. Muhtemelen bu videoyu izlediğinizde seçim olur. Ortalık Texas gibi. Abi ne diyorsun seçim hakkında? Sıra bir kalabalık. Vallahi seçim hakkında dur başımıza ne gelecek? Diyorlar ki seçimin olduğu gün dışarı çıkmayın. Hayda. Bakalım bekleyip göreceğiz. Normalde bu saatte böyle değil. Şu anda da millet köyüne gidip oy kullanmak için ortalığa düşmüş. Yani ortalık şu anda çok karışık. Bangladeş'in çılgın sokaklarından hepinize merhaba. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bangladeş çok bambaşka bir ülke açıkçası. Yaklaşık burada Bangladeş'in başkenti Dakka'da 40 milyona yakın insan olduğu düşünüyor. Arkadaşım yürürken bir trafik olur mu ya memlekette bak. Yürürken trafik oluyor ha. O derece bir kalabalık var. Zaten memleket de küçük açıkçası. O yüzden bu denli bir şeyler oluyor. Müslüman da var. Yaklaşık ülkenin sorduğunda %90 Müslüman dediler. %10'u da etnik dinlere sahip. Yani genel olarak Müslümanlar. Bakın abim petrol çekiyor burada. Şimdi sabah kahvaltısına doğru gidiyoruz. Umarım bir kahvaltı yapacağız. Hem de Bangladeşliler lokal kahvaltılarını nasıl yapıyorlar size onu göstereceğim. Bangladeş'e gelirseniz yemek konusunda epey sıkıntı çekeceksiniz. Gerçekten ben bile sıkıntı yaşadım. Kahvaltıya doğru gidelim ve pazarı da size yavaş yavaş göstereyim. Burası da ufak bir pazar. Bunların 3 stili var. Biri bisiklet, birisi elektrikli, birisi de tuk tuk dedikleri motorlu. Yani 3 şekilde insanlar taşıyorlar. Biri beden gücüyle, biri elektrikle, biri de benzinle. Burada yaşam çok zor. Yani insanlar çok düşük miktarlar para kazanıyor. Burada zengin insan bile gördüğünde onu dersin ki yok ya bu zengin falan değil yani. Öyle bir yer burada. Şimdi kahvaltımıza geldik. Burada bizim omletimizi, kahvaltımızı hazırlayacaklar. Kahvaltımızı aldık. Burada pişiriyorlar. 2 tane omlet pişirecek, yumurta pişirecek. Burada da pişirdiği parata, yağlı ekmek. Ben onu sevmiyorum. Bize burada fırında pişirecek. Ben tuzlu ekmek seviyorum. Burada açıyor hemen tazece hamuru adam. Ondan sonra da pişiriyor. Böyle de biryani de satıyorlar. Bangladeş'te en çok tüketeceğiniz yemeklerden birisi biryani. İyi kardeşim eliyle düzeltmiyor. Bak bu sefer sevindim. Kaşık normalde eliyle şöyle yapıveriyorlar hemen. Bir de böyle bir yani var. Bak bu çok güzel. Et, patates, biber maşallah bu çok güzel. Ama bu bildiğimiz beyaz yani. Pirinç. Tavuk yok, et yok. Ben bir biryani yedim. Sonrasında da nehire gittim. Bir önceki videoyu izlediğinizde. Ondan sonra bu tencereleri görüyor musunuz? Nehire gittim. Nehir lağımdı. Çok kötü kokuyordu. Tencereleri bir gördüm nehirde yıkıyorlar. Aman Allah'ım dedim ya. Lan orada var ya yediğim biryaniden soğudum ama artık midenin içindeydi. 5 tane söyledik. Yaklaşık burası yani 5 yumurta, 5 ekmek 250 yani 1,5 dolar 2 dolara falan tekabül ediyor. Fiyatlar ucuz genel olarak Bangladeş'te. Çünkü insanlar zaten düşük miktarlar para kazanıyor. Hele bizim paramız neredeyse burada bayağı değerli. Kaç para yapıyor bilmiyorum ama 1 dolar 122 taka yapıyor. 122 takaya da bir kahvaltı yaparsınız yani. Böyle elleriyle yiyorlar abi. Hiç acıcı değil. Dükkanın arkasındaki yemeklere. Pilav, bu biberli bir şey. Bu tavuklu, patatesli, etli. Pek iç açıcı gözükmüyor. Burası da soğuk da bu yemeklerin ne zamandır belli burada duruyor. Vallahi hiçbir fikrim yok.
Bir de şöyle bir şey var. Bunların yıkama sistemleri lokal restoranlarda. Şu gördüğünüz bulaşık abi. Bir kovada pisliğini arındırıyorlar. Bir kovada suyunu, tamam. Omletimiz geldi. Abimizden de salatalıkla domates istemiştik. Sağ olsun bize kesiyor. Salatalıklar bir tuhaf. Bu gördüğünüz salatalık ha böyle yuvarlak, tombul bir salatalık var. Yeni de yemek geldi bu arada. Buraya eklendi. Daha yeni kaç tane vardı bilmiyorum. Bir önceki zaten birkaç dakika önce izlediğimizde burada ikisi vardı galiba. Ekstra bir yemek daha geldi. Böyle beyaz salatalıklar. Meyveleri çok kötü arkadaşlar. Hep Çin'den ithal ediyorlar. Çin'de de galiba basıyorlar gübreyi. Büyüsün diye. Çünkü iş bu. Ne kadar çok büyütürsen o kadar çok para kazanırsın. O yüzden meyvelerin lezzeti hiç iyi değil. Kaliteli bir kahvaltıdan sonra şimdi ileride bir pazar var. Oraya doğru gideceğiz. Burada bu arabalar var böyle. Babu pazar diyor. Dayı şu adamla bir konuşayım. Babu pazar. How much? 350. Yok dayı yalan, sen bizi kazıklıyorsun. Babu pazar. 350. Böyle hapishane gibi dayı. Lan dayı şu kapı camını aç bak. Sanki hapishaneye biniyoruz arkadaş, şuna bak vallahi var ya. Aslında var ya, polisler arabayı bunu kullansalar iyi. Aynı bizim polis arabalarındaki bagajda girdiğinde böyle. Abi bizim polis arabalarının konforu daha iyi. Bizim Türkiye'de suçlular şanslı ama baksana abi. Hi, Hey, how are you? I'm fine. How are you? Also I'm fine. Şuna bak ya. Parmaklıklar arasında taksiciye dokunamıyoruz. Şöyle vurmaya kalksak nasıl vuracağız? Şaplak atmak zorunda kalırız. Mapushane sistemi yapacağım böyle. Taksimetre falan çalışmıyor. Zaten pazarlık yaptık, gördünüz. Oraya taksimetre koymuş adam da alakası yok. Buradan 7-8 kilometre, belki 10 kilometre 350 taka $2. Normal fiyat yani. Ne pahalı ne turist fiyatı. Burada zaten öyle bir şey de yok. Adam en fazla dediği sana 20 TL fazla diyor. Başka bir şey demiyor yani. Çünkü insanların ülkesine zaten turist gelmediği için geleni de adamlar dolandırmıyorlar. Bir de iyi adamlar yani. Kimse bir şey yapmıyor abi. Kimse bir şey demiyor. Biraz bazen iletişim sıkıntısı oluyor. Laf anlamıyorlar. O sıkıntı oluyor. İçim dışıma çıktı ya. Çok kötü oldum yemin ediyorum var ya. Protestolardan dolayı yolları kapatmışlar. Yollar bozuk. Bir de içeride basıyordu. Çok kötü oldum. Midem bulandı vallahi arabada. Öyle bir şey oldu ki. Burası bir pazar. Buradan karşı tarafa doğru geçiyorlar. Şimdi burası Old Dakka diye geçiyor. Eski Dakka. Zaten eski olduğunda anlarsınız. Köprünün altı. Adamlar takılıyorlar. My name is Seyfi. Seyfi. Yes. Nice name. Country. Türkiye. Turkey. Yes. Nice country. Nice country. Anlamat abi. My name is Russell Chaudhary. Nice to meet you. Muhammad Russell Chaudhary. Nice to meet you Muhammed. All the best. All the best. Abilerimi görüyorsunuz. Gayet sıcakkanlı, fevkalade insanlar. Muhammed kardeşimi gördünüz. Abilerim kamyonun brandasını geriyorlar. Abi ülkede her şey eski nesil sistemde gibi ya. Hiç görmediğin, hiç alışık olmadığımız şeyler. Mesela taşımacılık. Adam hep kafasında taşıyor malzemeleri. Bakın abi. Bir sarık sarmış. Muhtemelen kafasını ağrıtmasın diye. Sonrasında da taşıyor. Bu kafasında taşımacılık yapanların aldığı paralar gerçekten çok şaka miktarlar. Yani şaka miktarlar dediğim aylık en fazla $40, $50. Düşünsenize nasıl hayatınızı idame ettireceksiniz. Ama insanlar burada idame ettirmeyi başarıyorlar. Şimdi görüyorsunuz yaşıyorlar yani. Bu Asya ülkelerinde gördüğümde her yeri belli bir yerde satıyorum. Mesela burası sadece maske pazarı. Adamlar sadece maske satıyorlar abi. Çeşit çeşit çiçekli böcekli. Çorap satılan pazar ayrı. Elektronik mesela telefoncuların pazarı ayrı. Bu Pakistan'da da böyleydi. Hindistan'da da böyleydi. Bir yerde mesela sadece telefoncular oluyor. Bir yerde de maske mesela pazarı götürüyor. Adamlar sadece maske satılan pazar yapmışlar. Herkes geliyor satıyor maskeyi. Abim kontrolleri gerçekleştirdi, tamam. Artık yol kat edebilir. Beden gücüyle çalışan bisiklet. Bunun bir de elektriklisi var. Beden gücü elektrikli. Bir de dizelle çalışan var. 3 nesil yani üçünde de insanlar ekonomisi iyi olan dizelli lişka kullanıyor. Kötü olan bisikletle insanlar taşıyor. Hepsi taksi.
Nehirden karşıya geçeceğiz. Yaya trafiğinden kurtulabilirsek öyle bir nehir göreceksiniz ki şimdi. Bir önceki bölümde burada tekne turu yapmıştım. İlk Bangladeş bölümümüzde. Hala da o bölümü izlemediyseniz ilk günümü de izleyebilirsiniz. Şimdi burada bir anlaşmayla çok evsiz var ya. Çok balicisi, enerjisi çok fazla. Şimdi bunlara binersek hemen sürüyorlar. O yüzden ilk önce pazarlık yapmamız lazım. How much? Yok, senin botuna binmem. How much? Another side. La gelmem, yok. Gelmem. Parayı söyle ilk önce, para. Parayı söyle. How much dayı? ভাড়া জিজ্ঞেস করে ভাড়া Gelmem. Para kaç para? Sen right? Aha. Parayı söylemeden bineceğim, hemen sürecek. Benim arkadaş orada kaldı. Bekle dayı. Sen beni almadan nereye gidiyorsun? Sen izin buraya düşeyim. Buradan 10 paraya götürüyorlarmış. Lokal fiyat 10 para. Dayıya biniyorsun. Dayı bak gel diye işaret yapıyor. Tekneye binsen sen hemen suya götürdün mü zaten atlayacak halin yok bu suya. Vallahi var ya bu suya düşmemek için cebindeki bütün parayı verirsin. Bırak ekstra her şeyini verirsin. Zaten bu suya düştükten sonra yaşam sonrasında çok sıkıntı olacak senin için. Dayım böyle illegal yolla kürer çekiyor. Beni bırakıyordun orada vicdansız. Dayı bir Türkiye böyle yapılmaz. Arkadaşımı orada bıraktın sen. Neyse bakalım. Büyüğüm diyorsun, bir şey demiyorum. Hemen sivrisinek soktu vallahi. Fren yaptı nasıl yaptıysa düşüyordum ha. Al dayı. He düşüyordum lan. 10 takaydı 50 taka verdim. Yani kaç taka fazla verdim? Herhalde 40 taka fazla verdim. मैं कमिंग कहाँ से आया Turuşko. You know speak English. We are speak English. Yes, speaking Really? something. Too much people don't know English in the Bangladesh. Yes. Hey boy, why you want money? टू वन Why? I don't have two. नो नो Why he want money? You know? Allah hafız. Oradan çıkarken adam para istiyor. Neye para istiyor tekneden bilmiyorum. Geçen bölümde de öyle yapmışlardı. Şurası öyle bir pazar ki bakın şimdi abi hayatınızda görüp görebileceğiniz en farklı pazarın içine girelim. Hayatınızın en ilginç pazarını göreceksiniz. Bak dünyanın en ilginç pazarlarından birisi olabilir burası. Daha önce geldim. Seyredin. Şimdi meyve sebze yeri değil burası. Soğan patates başlıyor bu bölgede. Kademe kademe balık, et, tavuk. Selamun aleyküm abim. Türkiye. Şimdi şöyle bir şey var. Bengalce'de turuşko demek Türkiye. Ya turuşko da gerçekten ben de ülkemin ismini turuşko olarak söylemek istemedim. Anlamıyorlar Türkiye deyince de. Ben de turuşko da demiyorum kardeşim ya. Türkiye'yi de duyabilirsin. Hadi Türkiye'yi duymasan Türkiye'yi duymuşsundur. Yani bir önceki ismimizi o yüzden turuşko demiyorum. Böyle yaptılarsa çok şaşırmadılarsa bilin ki bizim Türkiye dediğimi benim anlamıyorlar. Ablamda peçe var. Bayağı kişi peçe kullanıyor burada. Meyve çok pahalı. Hepsi Çin'den geliyor. Zaten hepsi de yapay böyle parlıyorlar. Onları göreceksiniz. Mandalinin kilosu kaç para biliyor musunuz? Ben bile alamadım ya. 3 dolara falan tekabül ediyor. Hey brother, selamünaleyküm. 3 dolar bayağı pahalı gerçekten. O yüzden ben de alamadım. Ablam geçebilir miyiz? Bakın ilginç bir yer başladı. Köpeğimizi gördünüz. O böyle bir pazar olabilir mi ya? Burada et satıyorlar. Etin kilosu 650 taka. Yani 6 dolar 5 dolara tekabül ediyor. Maşallah var ya. Etler, tavuklar hak getire. Kuzu kafaları.
Abi ortamın kaosunu görüyor musunuz? Tavuk satıyorlar. Burada tavukları alıyorlar. I want to learn one chicken is how much? 400, 305, 50. Abi bu bir tavuk 350 diyor. Yani 1 dolar 122 taka 3 dolara falan tekabül ediyor. Bu gördüğünüz 3 dolar. Kardeşim satıyor burada. 1 kilosu 150 TL'ymiş galiba anladığım kadarıyla. Adam yumurta aldı tavuğun altından ya. Ha, elini sokuyor yumurta alıyor. Aleyküm selam. Tumu kemanası. Elhamdülillah. Abim elini soktu tavukların altından yumurtayı aldı. Bak orada kas satıyorlar da o bölgede ağzımı açamam. Burada anlatayım. Burada helal kesim diye bir şey yok aslında. Helal kesim yok mu? Biz YouTube'a gösteremiyoruz. Ama burada gördüğümü söylüyorum böyle. Burada helal kesim diye bir şey yok. Tavuğu direkt mesela abim kaldırıyor. Yanındaki çocuk kafası tutuyor. Bıçağa az bir şey vuruyorlar. Kanını aşağı süzüyorlar, atıyorlar. Burada tavuklarda özellikle helal kesim diye bir şey yok. Adam benimle sohbet ederken 4 tane bıçak attı. Gözüme bir şey geldi ya. Bak. Tavuk pazarından ayrılıyoruz. Bir diğer yere geçiyoruz. Şimdi orada başka şeylerin satışı başlayacak. Burası gerçekten çok ilginçti. Şimdi de balıkların satışı başlıyor. Gözüme bir şey kaçtı. Sormayın ya. Çok kötü. Ne kaçtı ben de bilmiyorum. Karides. Abi balık yenir mi derseniz vallahi yenmez buradan ya. Yenmez. Ben size doğruları söyleyeyim, yenmez yani. Siz yabancıysanız buradan balık falan alıp yenmez. Canlı manlı da yok kardeşim. Bunlar nereden geliyor ya? O nehirden tutmuyorlar zaten. O daha yeni gördüğünüz nehirden adamların kendisi alıp yemiyor balığı. O derece pis bir nehir. Selamünaleyküm. Türkiye. 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 Anlamadı. Bak anlamadı. Türkiye abi. Bak anlamadı. Turuşko. Muslim. Elhamdülillah. Bak bir daha sordu gördünüz mü? Balık pazarının bir diğer yerinde de şimdi baharat yeri başlıyor. Burada da baharat yeri kademe kademe gidiyor görüyor musunuz? Şimdi de baharatların olduğu yer başlıyor. Balık pazarı çok ilginç. Abi kurutulmuş balık. Tuzlamıyorlar düzgünce. Bunların hepsi kurutulmuş balık. Yok ya abi yemek istemiyorum kurutulmuş balık. Tadı nasıl diye sorarsanız çok kötü ya. Pazarın o kadar çok giriş yeri var ki 10-12 tane falan var. Her yerden bağlanabiliyorum pazara. Tavuk pazarı gerçekten çok ilginçti ya. Orası çok farklı bir atmosfere yer ediyor. İnanılmaz bir yerde açıkçası. Gözüme bir şey kaçtı orada. Umarım sıkıntı olmaz. Abim bıçağı keskinleştiriyor. Bu kına. Sakallar normalde böyle değil. Kına yakmışlar sakallarına. Yok saç. Türkiye. Türkiye. Yes. Lan. Bunlar var ya bak kaçıncı oldu 2-3 defa bak o kadar yol var bak adam arkadan dokunarak gidiyorlar. Bunlar var ya birine 1-2 defa böyle daha şey olsun bunlara var ya girişeceğim bak. Abim ayakkabı keçesi yapıyor galiba. Burada şeker kamışı satıyorlar. Selamünaleyküm abi. Türkiye. You know Turkey, right? Yes, Türkiye. Turkey means Turuşko, your country. Yes, yes. You understand, right? Herhalde anladı. Böyle de kardeşlerim. Abilerimiz sakalları makalları bayağı uzun gerçekten. Abim burada süt satıyor maşallah. Bak süzüyor da ha. Bak pisliği alıyor içine. Çok steril bir ortam. Adamın kazanı temiz ama abi içilir. Kazanı temiz bir de üstüne süzerek veriyor. Bak bir kılı mılı pisliği alıyor. O kullandığı teneke ne oluyor ki acaba? Akçogen'in. Ne tenekesi ki acaba? Sen peynir yapıyorsun.
istersen. Bir de bir var. Dayının buradan bir şey çıkmış. Dayı bu nedir? O işeme aparatının bağlanma yeri. Dayı ne biçim bağladın sen bu aparatı böyle? Dayı Allah hafız. Dayının orası çok tehlikeli duruyor vallahi. O gördükleriniz peştemel gibi onu var ya bağlıyorlar, altlarında hiçbir şey yok. Hızlı bir şekilde tuvalet yapabilelim diye görüyorsunuz. Yerel donları. Abi adamlar hep bunu kullanıyor. Dayım çumukemana su. Abim kızgın. Tuvalet sayısı çok az ülkede. Tuvalet sayısı çok az olunca herkes açıkça size bir şey söyleyeyim. Sokağa yapıyorlar. Vallahi sokağa yapıyorlar. Enggak jadi bu. Parcel juga. Bis mi? Al abi bis saka. Okey bayda. Arkadaşlar evsizler çok fazla. Maalesef durumları çok kötü. Abi okey all the best. I love you. Dediğim gibi yani sağ olsun kıymetli abimin biri Almanya'da bana bir miktar para gönderdi. Çok kıymetli bir insan. Yani inanın gönül ister ki o kardeşime birçok şey alıp verelim ama maalesef dostlarım durum çok vahim. Yani gördünüz ellerinde sıkıntı vardı, ayaklarında sıkıntı vardı o arkadaşın. Gönül ister ki yapacaksın ama maalesef dünyada her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Burada yoksulluk ve garibanlık çok yüksek bir seviyede. Karşıda da çöp tankeri mi? Allah Allah bu neymiş böyle ya? Bu kamyonu buraya çekmişler. Nehire bakar mısınız? Bu sol taraftaki nehir. Ama Ya fareyi yakalamışlar. aha fare kafesi kapatmışlar. Koymuşlar oraya. Kapısını da açmamışlar. Niye açmamışlar? Allah Allah ilk defa fare gördüm biliyor musun? Fareyi de kafese kapatmışlar. Muhtemelen ilk defa ne olacak bilmem. Hele diyorum ben de bunlar neye yarıyor? Satış tekniği. Orada adam fareyi tutmuş abi. Bunun içine koymuş. İleride adam bunları satıyordu. Aa evinde fare varsa orada ileride görüyorum bunu alıyorsun. Pazarlama stratejisi. Çöpte bile çalışıyor. İnsan bak sokaklarda fare yok ama insanların evinde olabilir fare. Çok pis yerler var. Adam onu koymuş ki fareyi bu yakalıyor. O yüzden bir sistem yapın gelin benim dükkandan alın. Kokuyu merak ediyorsunuz ya bir zamandan sonra öyle bir koku oluyor ki artık hiç umurunda değil yani. Muhtemelen alışıyor burnun. Herhalde ondan ama çok kötü kokuyor yani inanılmaz. Abi buradan nasıl balık alıp yiyorlar? Gözünü seveyim o insanlar ya. Bir de normal sinek de değil ha. Kara sinek. O var ya gözünüze gelsin kurt bırakıyor yani. Mesela gözümü sürekli kapatmam lazım. Oradaki balığa bak. Abi o yenmez ya. Vallahi o yenmez yani. O çöp bölgesi nehir tamam mı? Nehirin dibinde böyle bir satış yapıyorlar. Orada da köprünün altında da bir şeyler satıyorlardı. Oradan yürüdük köprünün üstüne çıktık böyle. Aman Allah'ım nehrin üstünden görünümünü görüyor musunuz? Bir okula geldik burada. Burası mahallenin okulu bu gördüğünüz mahallenin okulu görüyorsunuz mu abi ya? Aman Allah'ım ya. Burada ders işliyorlar. Şimdi içeriye bir girelim. Burada eğer olursa bir defter kitap mesela silgi falan vereceğiz. Birileriyle anlaşıp hocaya soralım konuşalım. Böyle bir okul ya. İçeriye bir girelim. Abi burada nasıl eğitim görüyorlar? Bakın okulun lavabosu, tuvaleti. Temiz ha. Harbi diyorum gerçekten temiz. Bakın. Burada eğitim görüyorlar işte. O gördüğünüz okulda yaklaşık 1200 tane öğrenci varmış. Burası biraz sıkıntı. Çok fazla öğrenci var. Bakalım bir başka seçenek olabilir mi? Ne bileyim bir gecekondu mahallesi gibi. Çünkü şöyle bir şey düşündüm ama bu yanlış. Şöyle bir şey var. Mesela bir şey alacaksın vereceksin. Bizim zamanımızda mesela sınıftan tek tek öğrencileri çağırıyorlardı. Alıyorlar veriyorlardı. Ama o adam bir şey aldığında diğerleri üzülüyordu. Bu yanlış. 1200 öğrenci de çok sıkıntı abi. Hepsini $2'dan alsan yaklaşık 2-3 bin dolar falan yapabilir galiba. Bu gördüğünüz betel yaprağı bunun üstüne içine var ya bir şeyler koyuyorlar. Ondan sonra tabak olarak tüketiyorlar. Sigara burada çok pahalı. Bundan yiyorlar hep. Pound diye geçiyor. Adam beynini var ya ne biçim uyuşturuyor.
Selamünaleyküm. Sağ olsun Musa abim çocuklara panipörü alıyor. Bu meşhur bir şey. What is your country? Aleyküm selam. What is your country? Türkiye. Turkey. Turkey Muslim. Elhamdülillah. Shukran. Şükran abi. Adam geldi kolumu bir anda çekti. Hiç selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sabah selam sabah yok. Geliyor kolumuzu çekiyor lan abi diyor. Önce kızlara. Abi kaç dakika oldu bitmiyor ya vallahi. Tadı çok güzel. Ben bir tane yedim. Bayağı fevkalade. Bayağı kardeşlerim var burada. Kaçıyorlar bir de. Hızlı ol dayım. Hızlı ol. Tezgah satın aldın ha. Bu bildiğiniz çıtır hamur ya. Öyle bir lezzeti var. Oğlum bayağı var ha bu adamın tezgahta. Arka planda daha birçok var ha. Abi nohut, biber, ondan sonra farklı bir şeyin karışımı var. ঠিক আছে না দিয়ে ইয়ে মুখে ঠিক আছে না পানি ব্যবহার করে শিওর কথাটা দেখেন শিওর করে Bu abim muhtemelen ও ময়লা করে পায় bilmiyorum ben ya. ঠিক আছে না মুখে পানি যোগে ঠিক আছে না পানি হবে খুব ঠিক আছে বাস ঠিক আছে সব কিছু সচেতন দাও সচেতন দাও Bu abim sıkıntılı. সচেতন দাও বলে আপনি Ya. Ben gibi adam. Abim sıkıntılıydı galiba. Okuldan ayrıldık sağ olsun dostum kesesine bereket iyiydi. Ya kardeşim size bir balık tezgahı gösteriyorum. Ya abi bak hele. Köprünün altında adam balık satıyor. Ya bunlar nereden getiriyor, ne yapıyor, kim yiyor bunları bu sıcakta hiç anlamış değilim. Abi. Aman Allah'ım ya. Sizlerin ekran başında şaşırdığı gibi gerçekten ben de burada şaşırıyorum. Ya orada kardeşim kim balık yiyor ben hiç anlamış değilim. Alıyorlar, yiyorlar. Gayet de güzel yiyorlar. Allah'tan gözümüzün refleksi var da hemen böyle herhangi bir atak durumunda gözümüzü kapatıyor kendisi. Bak gözümü kırpıyorum işte sürekli. Niye? Çünkü pislik geliyor abi. Nereden geliyor ben de bilmiyorum. Adam var ya birisi yemin ediyorum buradan bir kova su aldı. Bak arkada. Şurada bir tane sarılı adam var ama hiç göremezsiniz. Ben de gözümle zor görüyorum. Ya kardeşim siz o suyu aldınız ne yapacaksınız ya? Lan bu suyu var ya nasıl kullanırlar nasıl ederler abi? Çöp dağı oluşmuş aman Allah'ım ya. Adamlar bir de beklediler suyu almayı. Biz gittiğimizde aldılar suyu. Ondan sonra abi onu nerede kullanıyorum bilmiyorum da kardeş. O suyu da kullanma ya. Ben çay içmem abi bu bölgede. Şuna bak ya ben çay içmiyorum kardeşim. Bu sudan bize çay yaparlarsa tadı ne biçim olur da sıkıntı sonrasında. İçmem abi ne biçim olur. O hayatımda içeceğim en son çay olabilir. Salatalık soyalım. Bir çay dükkanı bulduk şimdi. Abim çay içiyor. Böyle bir çay yapıyorlar. Ayakkabıyla gitmemiz lazım. Ayakkabısız gidemiyoruz pardon. Selamünaleyküm. Tümü keman azıbayı. Nasıl çay içiyorlar ama? Güzel mekan. Afganistan. Afganistan, Afganistan bu. Bu gördüğünüz tek tezgahta 1000 kişi bardağını içiyor. Burada yıkıyor ablam ondan sonra çay yapıyor. আমাদের 500 টাকা Do you have different glass? Different. Ha available right? one time Yes. Yeah one time glass abi. Allah'ınıza kurban sizin var ya. I am very happy ya. If I drink one time glass. Abi içemiyorum ki yani. Onu gördüm ya o tabağın içine koyuyor. Şeyden bir şey olacağından falan korktuğumdan değil yani. Hiç sıkıntı yok. Ya gönlüm el vermiyor. Dannabat. Bu gördüğünüz işte Bangladeşlilerin meşhur şeyi genel olarak bunu içiyorlar. Buna da one time glass diyorlarmış. Yeni öğrendim ismini. Yani tek kullanımlık bardağa, plastik bardağa one time glass diyorlarmış. Güzel. Galiba biraz coğrafya değiştirmem gerekiyor ya. Uzun süredir buralarda seyahat edince o mesela ilk başlarda neyim o teyzem sokuyordu ya aynı leğenin içine ben içiyordum. Şimdi ise abi yok ya diyorum ki şundan içeyim gözünü seveyim. İstemiyorum abi. Bu kardeşim biraz herhalde burada 2-3 dükkanı varmış ha. My brother. Ailesi bayağı büyük. Baba hiç durmamış. My little brother. Your brother? Hala burada tüplü televizyon kullanıyorlar. Abim de tüplü televizyon tamircisi. Nehrimizin oradaydık.
Buraya geldik. Ama insanların sıcakkanlılığı hakkında size bir şey söylemem gerekirse abi yok böyle ya. Böyle adamın elinde avucunda yok ama var ya sana bir şey vermeye çalışıyor, ne bileyim selamını sabahını hiç kesmiyor. Onda bir ayrı var. Hele Türkiye deyince lan kardeşim Türkiye'yi var ya ne kadar seviyorlar böyle. Çok iyi adamlar. Support? Hani pari. Ha sen mi support? İyi adam mı bu abi? He is good guy, right? Bu başkanmış abi, şu gelecek. Yeni seçim geliyor. Bilmiyorum, bu adam onu supportluyormuş. Bizim kimseyi supportladığımız yok abi. Biz barışı, insanlığı destekliyoruz dünyada. Kesinlikle böyle şeylere karşıyız. I support this guy. Mahallenin ara sokaklarına girdik. Burada etrafı su basmış niyeyse. Muhtemelen gider lağım yeri tıkandığı için ondan olabilir. Köpekler hiç saldırmıyor. Köpekler çok sakin. Aman Allah'ım var ya böyle inanılmaz sakinler. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam. Once money. Hehehe. Çalın. Memleketin bir yerinden bir yere o kadar ilginç ki daha henüz sokaktan gördünüz. Tekrar nehrin oraya geldik. Gerçekten çok inanılmaz mahalleler, farklı yerler var. Tekrar nehrimize geldik. Karşı tarafa geçeceğiz. Burası da nehrin burada. Bir pazar var yine ileride. İlk bölümde o taraflara gitmiştik. Burası eski dakika diye geçiyor. Bakın böyle. İnsanlar size bir şey söyleyeyim. Buraya hep tuvaletlerini yapıyorlar. Bu lağımların gideri yani evlerin gideri nehre akıyor. Abi çok pis. Tuvalet ihtiyacınız geldiğinizde bu bölgelerde maalesef ne yapacağınız bazen gayri yollar kullanacaksınız, bu taraflara yapacaksınız yani. Yok, vermeyiz çok para. Ama bizi kazıklama bak, gözünü seveyim. Adam böyle işaret yapıyor ki gel tekneye. Tekneye bindiğinde direkt sürüyorlar. Bu sefer inemiyorsun da ne istiyorsa vermek zorunda kalıyorsun. Bakın meyveleri görüyor musunuz? Hep bunları Çin'den ithal ediyorlar. İnşallah düşmeden şuraya gidelim. Bu meyvelerin hepsi Çin'den geliyorlar. Bakın. Selamun aleyküm. Mandalinin bir görseniz böyle bir tuhaf duruyor, parlıyor böyle. Ama Allah hafız. Bakın mesela karşıda adam ihtiyacını gideriyor. Maalesef nehrin dibinde de böyle ihtiyaçlarını gideriyorlar. Yapacak hiçbir şey yok. Bu gördüğünüz karşıdaki ıstarklıların hepsi onlar. Adam geldi hemen açtı. Bu gördüğünüz abim hamal. Burada kafasında eşya taşıyorlar. Kaç para kazanıyor diye sorarsanız aylık yani 150 dolar falan taşıdıkları şeye bağlı. Abi birçok şeyi hep kafalarında taşıyorlar adamlar. Akan suya bir bak aman Allah'ım ya. Adam nasıl uyuyor ama bakın. İyi yatıyor vallahi, keyfi yerinde ha. Bakın adam maşallah var. Bir haşa taşıyor kafasında. Helal olsun gerçekten. Bir de yol kenarında bakın böyle yumurta satıyorlar. Burada kaç para? 25 taka. 122 taka bir dolardı. Uygun ya. কত রেডি করলা ভাই আমি কাঁচা নিলে কত ভাই কাঁচা নিলে Abi ördek vermeseydin. Chicken, right? Okay. Ördek de oluyor, bundan da oluyor. দুদিন আনিলো মো দুদিন আনিলো মো Farklı yumurtalar oluyor. Büyük yumurta, küçük yumurta. Oo. Abi bir de buna bakalım. Böyle. Oo. Ben yemek yiyordum. Türk musunuz? Türk'üm abi. Aa öyle mi? Ben de öğrenciyim Türkiye'de. Ne diyorsun ya? Evet vallahi bir çekme de yemek yiyordum. Ben seni gördüm. Sıkıntı yok. Türk olduğunu. Sadece sen Türkçe konuşuyorsun, onu çektim. Abi yemek biz de yiyoruz elimizde. Sorun yok. Tamam olsun. Hani elim gelmesin de yeter işte. Baba gözünü seveyim. Elini insanlar ne yapsın? Ben yemek yiyordum. Ben sizin vloglarınızı gördüm aslında 200 gün önce. Allah Allah. Yani takip ediyordum sizi yani. Bugün de çok rahatlıkla denk geldiniz işte. Allah Allah, sen beni nereden gördün? Ben Yumurta seni ısmarlayayım. Hindistan'dan gördüm işte abi. Hindistan'da mı? Evet.
Ha evet öyle Hindistan videolardan beri takip ediyorum yani. Hayda. Seviyorum yani videoları. İyi, Türkiye'de nerede okuyorsun? Ve Konya'da okuyorum Selçuk'ta. Yakın mısın bize de? Türkçen de güzel ha. Bakın abi, Bangladeşli'yi bulduk. Adam Türkçe konuşuyor. İçeriden çıktı geldi. Bak Türkiye'ye yumurta yiyordum. selamlar. Aslan kardeşim ya. Biryani yiyormuş, diyor beni çekme. Niye? Eliyle yiyor ya. Kardeşim burası Bangladeş. Bu senin kültürün. Öyle işte yani alışmak zorundayım yani. Ben de tatile geldim. Yani 2 hafta burada kalacağım. Yani 2 hafta dolmak üzere. Mesela yarın gece 1'de uçağım var. Yarın geri dönüyorum Türkiye'ye tekrardan. Hangi bölüm okuyorsun? Ben makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Son sınıf. Aynen. Gittikten sonra nereye gideceksin? Bittikten sonra benim ailem zaten Kanada'da kalıyor. Kanada'da onların yayına gitmeyi düşünüyorum. Aynen. Siz nasıl, keyifleriniz nasıl burada? Yani bir sıkıntınız var mı, bir probleminiz var Yok mı? abi, çok güzel. Yani her şey yolunda değil mi? Yani Abi her şey yolunda. yani buralar yani öyle bakmayın da biraz karmaşık yani çok kalabalık çünkü. Normal ya. Aynen çünkü mesela böyle gece gündüz çalışan normal insanlar yaşıyor ya buralarda. Yani ondan biraz kalabalık. Mesela insanlar böyle fabrikalarda ya da küçük dükkanlarda şeylerde çalışıyor. Yani bir şekilde geçim sağlamaya çalışıyor bu bölgenin. Zor evet abi. Hayat zor yani. Aynen ama şehrin diğer bölgelere gidersen mesela Gulşan, Banani, Hanmani. Evet, benim arkadaş gitti yani. Biz Banane gidiyoruz, evet. Aynen. Mesela biz Abi buralar oradan daha iyi. Gerçek hayat. Yani sıkıntı Aynen, yok. gerçek hayat, Ya evet. kardeşim bak, ülkenizi kötülemeyin, tamam mı? aynen. Her yer temiz olacak diye bir şey yok. Tabii öyle. Kardeşim kimisi elini sokarak biryani yer, kimisi kaşığı. O onun fikri. Yani çekinmeyin abi. Benim ülkemin yani mesela ne bileyim, vardır elbet pis yeri. Aynen mesela Tarlabaşı ya da şey gibi semtler Kardeşim var yani. dünyanın her yerinde iyi kötü yeri vardır. Sıkıntı etmeyin yani. Yani iyi o insanlar zaten alışmış da yani bir şekilde yaşanıyor yani Aynen. geçim sağlıyor. Yani bir sıkıntı olmuyor yani. Öyle İşte güzel. Bangladeş bu hocam. Aynen. Mesela çok ufacık küçücük bir yer ama nüfus o kadar fazla olunca. Evet. Yani ülke o kadar kalabalık olunca yapacak da bir şey olmuyor. Aynen, ben ondan bir bahsediyordum ya. Çok çocuk var hacı. Popülasyon çok fazla. Yumurta ısmarlayayım dayı. Sen abi kaç para vermedin değil mi daha? Kaç para verdin? Dayı bir tane daha versene. Kardeşim var mı bir isteğin? Var mı diyeceksin? Ne zaman geldiniz buraya? Vallahi bir hafta oldu herhalde. Taraflar güzel çünkü bu kadar kalabalık değil ya. Ya kalabalık önemli değil. Orada farklı bir kültür, farklı bir hava var. Çay tarlaları falan. Oranın doğası çok güzel. Giriyor şeylere giriyor, aileye destek olmaya çalışıyor. Ondan mesela yardımcı olmaya çalışıyor. Kardeşim Türkiye nasıl? Abi Türkiye 10 numara ya. Yani Türkiye Doğru söyle bak. Bak insanlar çok misafirperver. Bak Türkiye'de çok kalıyorsun diye böyle sıcakkanlı. söylemiyorsun. Yok hayır, ben çok içimden söylüyorum. İnsanlar çok misafirperver, çok sıcakkanlı. Yani ben orayı sevdim yani. Çok seviyorum. Ama yani okulum bitiyor ya, yani 4 ay sonra gideceğim oradan. Kanada'ya ya da Avrupa'ya geleceğim. Ondan da üzgünüm yani biraz, yani onu belirlemek isterim. Türkler Bangladeşliler hakkında ne düşünüyor? İnternette ya da şeyde ne görüyorlar öyle düşünüyorlar tabii. Yani ama yani hem kötü yerler, kötü şeyler var hem de iyi yerler, iyi, güzel yerler de vardır. Ondan yani davet ederim yani eğer mümkün olursa gelsinler, görsünler. Ondan anlarlar yani anlar. Konya'da yaşıyor kardeşim. İnşallah bir gün gelirler kardeşim. Senin eyvallah. Var mı bir Herkese isteğin? davet ederim. Yani ben varım, biz varız burada. Her şey çözmeye, yardımcı olmaya yani şey olacağız yani. Hiç sıkıntımız yok. Çekinmeyin, korkmayın, gelin, görün, keşfedin yani. O kadar diyeceğim. Adam Türkiye'den ülkesinde oy vermek için çıkmış, Bangladeş'e gelmiş. İnşallah seçeceği aday kazanır diyelim. Ne İnşallah, diyelim? İnşallah. Sıkıntı olur mu kazanmazsa? Kazanmazsa olabilir ama inşallah kazanır yani. %99 ihtimalle o kazanacak inşallah. Siyaset işleri sıkıntı vallahi. Bu Başımıza seçimde bazen kazanırsa inşallah ileride güzel bir şeyler olur. İnşallah bu şeyler yani daha düzgün olur. İnsanlar da daha iyi şekilde yaşayabilecek. Konya'ya da selam söylüyoruz buradan. Tüm Türklere de selam söylüyoruz. Böyle kardeşim biz kaçıyoruz. Var mı bir isteğin? Eyvallah. Seni seviyorum. Eyvallah. Siz nerede kalıyorsunuz? Vallahi biz Mokali tarafında. Kali'de. Dünya öyle bir yer ki tam yumurta alıyordum. Adam içeriden çıktı geldi. Aman Allah'ım ya. Biryani yiyormuş orada. İşte dünya gerçekten çok ilginçlikleri barındırıyor. Adam bir anda Türkçe biliyor. Bir de benim memleketime yakın Konya'da üniversite okuyormuş. Bangladeşli. Vay arkadaş. Ne denilebilir? Helal olsun ya. İyi kardeşim, her şey gönlünce olsun. Kimi seçiyorsa o kazansın. Burada biraz ortalık karışacak gibi, size bir şeyler söyleyeyim. Zaten her gittiğim yer karışıyor. Burada seçim olacak. Seçimden sonra ortalık bayağı karışabilir. Son raddemiz de böyle. Ben Stajyer Seyyah. Umarım izlediğiniz video hoşunuza gitmiştir. Videoların devamı gelsin diyorsanız beğenmeyi ve hala kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Biz zaten kendimize çok iyi bakmaya çalışıyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bangladeş'te abilerim de size kocaman selamları var.